Hazine avcıları, tarih meraklıları ve macera tutkunları. Bugün hiçbir ekipman kullanmadan bir defineyi en masrafsız ve en kolay şekilde ve herkesin yapabileceği yöntemlerle nasıl tespit edebileceğimizi konuşacağız arkadaşlar. Bu gerçekten mümkün mü? Eski medeniyetlerden günümüze kadar gelen izler, doğanın sakladığı sırlar ve içgüdülerimiz arkadaşlar. Belki de gözümüzün önünde duran onca ipuçlarını doğru okuyabilirsek tarihin gömülü hazineleri bizi bekliyor olabilir. Değil mi? Şimdi peki nereden başlamalıyız? Neler yapmalıyız? Nasıl yapmalıyız? Ne zaman yapmalıyız? Eğer tüm bunları merak ediyorsanız o zaman Define ve Arkeoloji videomuz ile tüm bu soruların cevaplarını alalım ve bu gizemleri keşfetmeye başlayalım arkadaşlar. Herhangi bir yerde define olup olmadığını nasıl anlarız? Evet arkadaşlar, öncelikle bu gibi işler bizim şu andaki zamanımızda şöyle bir şeye bürünmüş vaziyette. Yani bir yerde küçücük bir işaret gören, taşın üzerinde minik böyle bir çizgi gören hemen diyor ki burada define var. Ama bilmediği bir şey var ki o da öyle definelerin her yerde olmayacağıdır. Şayet siz bir yerde define olduğuna inanıyorsanız öncelikle bir tane delille hareket etmemeli. Bir yerde gördüğümüz işarete, yani tek bir işarete güvenmemeliyiz arkadaşlar. Teknolojik bir cihazımız olsun. Teknolojik cihazdan sonra bir de gerçekten de işinin ehli, yani uzman, bir metafizik uzmanı olan bir arkadaşa teyit ettirin. İkisi birbirinin sağlaması olur. En azından sadece cinin lafına inanıp da define yeri tespit edilmez. Ya da sadece bir cihaza inanıp da defineler tespit edilmez. Veya sadece alan tarama çubuğu kullanıp da %100 emin olacak şekilde define tespit edilmez arkadaşlar. Bana göre bu iş nasıl olmalı? Mesela diyorsunuz ki İşte ne yapmamız lazım? Birincisi, gerçekten bu işin hakkını veren, her yönüyle bildiğimiz, güvendiğimiz ve herkes tarafından da böyle kabul görmüş, güvenilir bir cihazımız olacak. İkincisi, işinin ehli, gerçekten de bu işi yapan, daha önce de diğer insanlar tarafından olumlu sonuçların alındığı bilinen bir varlıkla böyle irtibatı olan bir metafizik uzman. Üçüncüsü de usullerine uygun yapılan bir istihare arkadaşlar. Bunlar bir araya geldiğinde orası hakkında gerçekten tam bir salahiyetle bir bilgiye sahip olabilirsiniz. Ben istihareye çok büyük önem veriyorum ve çoğu zaman da kullanırım arkadaşlar. O nedenle istihareyi de kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi tabii arkadaşlarımız diyecek ki İyi de hocam, makinemiz yok. Çok maliyetli ve işte bizim de paramız yok. Metafizik uzmanı da bulamıyoruz veya işte gerçek bu işi yapan yok. Bulduklarımızın hepsi çakma uzman. Biz ne yapacağız diyenlerimiz olabilir. Evet arkadaşlar, o zaman şöyle yapacağız. Bakın burayı iyi dinleyin. Bir yerde altın, gümüş, bakır, demir, ziynet eşyası, eski kitaplar, elmas, zümrüt, yakut, yani cinsi ne olursa olsun herhangi bir define olup olmadığını anlamak için sizlere önemli bir terkip vereyim arkadaşlar. Ve bu arada bu şu anda anlatacak olduğum bu yapacağımız iş daha önceden bizim de denediğimiz bir terkiptir arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Tabii bunu yaparken kesinlikle abdestli olmak gerekiyor ve kalbinde iyi niyet olması gerekiyor arkadaşlar. Öyle haset fesat insanların bunu yapamaz. Yani yapacağı iş değil. Yaparlarsa da başarılı olamazlar ve kaçak kuçuk bir şekilde de yapmamak gerekiyor. Bunu da buradan belirtmem gerektiğinden dolayı belirteyim. Yani devletimizin bu konuda izahatları ve kuralları var arkadaşlar. Kurallara da uyalım. Uymayanlara da uyaralım arkadaşlar. Şimdi mesela çok tartışılan bir konu var. Deniliyor ki arkadaşlar işte define aramakta mı yasak? Kazmak niye yasak? Bulup müzeye götürsek olmuyor mu falan deniyor mesela. Hepsini anlatacağım arkadaşlar inşallah şimdi. Evet, şöyle yapıyoruz. Bakın, eğer tahmini define yerinde bir yerden şüpheleniyorsunuz ve bu yer hakkında arama çalışması yapıyorsunuz. Kazma değil, bakın, arama çalışması. Kazmak yasak arkadaşlar. Aramak serbest. Yani elinizde bir şeylerle define arayabilirsiniz ama bu aramayı gün içinde yapmanız lazım. Yani mesai saatleri içinde yapmanız lazım. Gece falan gibi saatlerde define araması yapılmaz. Niye yapılmaz? Çünkü devlet diyor ki arkadaşlar, sen gecenin bir karanlığında mesai saatleri dışında kaçak göçek iş yapıyor olabilirsin. Kaçak işler yapmayacak olsaydın bu işi gündüz yapardın ve saklanma gereği duymazdın diyor. Haklı mı? Haklı. Yani bu pek iyi niyetli gözükmeyebilir. Onu demek istiyorum arkadaşlar. O nedenle gündüz saatlerinde göz gözü görüyorken aramanı
yapabilirsin. Diyelim ki aramanı yaptın. Bir yeri tespit ettin. Ve orada devletimize başvurup ben burada resmi şekilde kazı yapmak istiyorum. Burada gerçekten de define olduğuna inanıyorum deyip resmi kazını yapabilirsin arkadaşlar. Bununla ilgili kanun maddesi de var zaten. Ona göre araştırılıp ne gerekiyorsa yapılabilir. Evet, şimdi arkadaşlar asıl konumuza gelirsek. Diyelim ki bir yerden şüphelendik. Bu yere şart ne olursa olsun, durum ne olursa olsun, imkan ne olursa olsun mutlaka elimize bir tane siyah bıçak alıyoruz. Bakın burası çok önemlidir. Çok mühimdir arkadaşlar. İyi dinleyin. Şimdi rivayet edilir ki ya da işte iddia edilir ki arkadaşlar siyah bıçağın o siyah sapının şöyle bir önemi var. Ve özelliği var arkadaşlar. Cinlerin elektron olduğu düşünülür. Siyahın da elektronu hapsettiği düşünülür. Bu nedenle de siyah bıçak bizim olmazsa olmazımızdır. Bunu bir kere unutmayalım arkadaşlar. Evet, şimdi öncelikle siyah bıçağımızı elimize alıyoruz ve bıçakla 1 veya 2 metre çapında olacak kadar daire çiziyoruz arkadaşlar. Ve sonra siyah bıçağı çizdiğimiz bu dairenin bir yerine saplıyoruz. Yere saplı bir şekilde bıçağı o topraktan veya kumdan her neyse artık işte çıkartmadan, kaldırmadan, sürterek daireyi çizmeye devam ediyorsunuz arkadaşlar. Yani bir nevi o toprağı veya o kumu bıçakla kesiyormuşçasına o şekilde yapıyorsunuz. Ancak bunu yaparken Ayetel Kürsi'yi okuyarak yapıyoruz arkadaşlar. Dairenin bir yerinden başlıyoruz Ayetel Kürsi'yi okumaya ve hem okuyor hem de dairenin etrafında dolanıyoruz. Birkaç defa okuyoruz. Peki tam olarak kaç defa arkadaşlar? 7 defa arkadaşlar. 7 tane Ayetel Kürsi'yi okuyup dairemizi çiziyoruz. Şimdi Ayetel Kürsi'yi okuduk diyelim. İşlemimizi yaptık. Sonra ilk başladığımız yere geldik. Siyah bıçağımızı da başladığımız yere sapladık arkadaşlar. Burası yani o bıçağı sapladığımız yer bizim kapımız olacak. Sadece oradan girebiliriz, geçebiliriz. Öyle canımızın her istediği yerden değil, sadece oradan. Biz kendimiz de geçmeyeceğiz ve orada bulunan bizim yanımızdaki o diğer kişiler de geçmeyecekler. Şimdi biz buraya ne yapmış olduk arkadaşlar? Buraya nur dairesi dediğimiz sistemi yapmış olduk. Nur dairesi ne yapar? Seni ve yanındakileri korur. Hani senin yanındaki rehber varlıklardan bahsettik ya önceki videolarımızda. İşte o senin yanındaki koruyucu varlıklardan ya da etrafındaki rahmani varlıklardan etrafımızda varsa melekut aleminden yardım istemiş olduk. Allah'ın ayetleri ile beraber dedik ki Allah'ım biz sana güveniyoruz. Burayı çember içine aldık. Nurullah ailemizi kurduk ve bu dairenin içinde kalacağız. Eğer dışında kalırsak kalenin dışında kalmış oluruz arkadaşlar. Burası bizim kalemiz çünkü. Kalenin içine girdik. İçinde durduğun o çemberin içindeki o zemininden o yerden bir avuç toprak aldık. Aldığımız toprak avucumuzdan taşmayacak bir miktar kadar olacak. Yani avucumuzu kapatabileceğimiz kadar olacak. Toprağı aldıktan sonra yine çok önemli bir işlem yapacağız. Bu sefer de İsra suresinin 12. ve 15. ayetini okuyacağız arkadaşlar. Elimizi çok sıkmadan ama. Peki kaç defa okuyacağız arkadaşlar? Tam olarak 20 defa okuyacağız arkadaşlar. Ve başladık okumaya diyelim. Ayeti okuduk. Okuduk, yine okuduk. Okumaya devam ediyoruz. Şimdi 20 defa okuduk yani. Eğer elimizde bir şey olmaz ise 20 bitti. Biraz bekliyoruz. Bir şey olmadı. Bir mi daha okuyoruz? Yani olana kadar tam 7 tane 20 okuyacağız. Öyle söyleyeyim. Toplamda yani demek istiyorum. Bu 7 tane 20'yi okuduğumuzda arkadaşlar şu olacak. Eğer okuduğumuz toprakta bir define malzemesi yoksa yani elimiz kendiliğinden açılır. Şayet bir define varsa istediğiniz kadar açmaya çalışsanız da o eliniz açılmaz ve daha çok kilitlenirler. Şunu da belirteyim arkadaşlar. 20 okuyacağız ama hani belki 3. okuyuşta olacak. Onu bilemiyoruz. O senin diline bağlı, senin kalbine bağlı, inancına bağlı, itikadına bağlı. Ama olana veya işte olmadığını anlayana kadar 20 defa okunması gerekiyor. Mesela ilk 20'yi okudun. Bitti. Hiçbir şey olmadı. İkinci 20 bitti. Yine bir şey olmadı. Üçüncü 20'yi yani böyle 7 tane 20 okumaya kadar gidebilirsin. Bu işlemi yaptığınızda eğer şayet o toprağın altında bir şey yoksa tekrar söylüyorum eliniz kendiliğinden açılır. Toprağın altında bir şey varsa elimiz sımsıkı olur ve açılmaz. Bir yerde define olup olmadığını en basit yöntemle cihaza gerek kalmadan, metafizik uzmanına gerek kalmadan bu şekilde anlayabiliriz arkadaşlar. Orada bir şeylerin olduğunu anladıktan sonra da cihaz ve metafizik uzmanı desteğini o zaman alabilirsiniz. Onları da onayladıktan sonra, sağlamasını yaptıktan sonra o zaman resmi olarak kazı çalışması yapabilirsiniz. Şimdi bazı kişiler şöyle düşünmeye başlamış olabilirler. Ya ben bu kadar
süreyi nasıl okuyayım diye düşünebilirler. O gibileri de diyecek bir laf bulamıyorum. Böyle insanlara ne denir arkadaşlar? Size soruyorum. Yorumlardan cevabınızı bekliyorum. Bakalım siz olsanız bu gibi bir süreyi veya işte duayı bile okuyamayacak kadar emek vermeden define bulmayı hayal edenlere siz ne derdiniz? Acaba ben gerçekten çok merak ediyorum ama ben o gibilere şunu söylemek istiyorum. Bir şeyi bulamasan da en azından öteki tarafa bu okumuş olduğun ayetlerden dolayı şöyle pala bıyıklı bir zebaninin kucağına düşmezsin diye o kişiye söylemek istiyorum. Kazaren de okumuş olduğum bu surelerin, bu duaların, bu ayetlerin sayesinde dediğim gibi kurtuluş olabilir diye düşünüyorum. Başka ne diyeyim ki? Evet arkadaşlar, bir dahaki define ve arkeoloji videomuzda görüşmek üzere. Ahanda da bulduk demeniz dileklerimle şansınız açık, nasibiniz bol olsun ve hoşça kalın. Görüşmek üzere.